Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni keşfetmiş olduğum ve henüz piyasaya çıkan, daha doğrusu henüz Türkiye'de satışa sunulmamış olan Xiaomi'nin Ultra Thin, Mijia Ultra Thin versiyon robot süpürgesinden bahsedeceğim. Bu henüz yeni tanıtıldı ve şu an sadece Çin'de satışı gerçekleşti. Bütün pazarlarda zaman içerisinde dağıtılacaktır pek tabii ki. Ancak ben internete ilk sızan görüntüleri ve özelliklerinden sizlere bahsediyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma şayet abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Xiaomi Mijia Ultra Thin modeli henüz Çin'de yeni tanıtıldı ve geçtiğimiz 3 gün içerisinde satışa sunulmuş durumda. Yaklaşık olarak 300-320 dolar civarında bir satış fiyatı var şu an. Bunu da Türk lirasına çevirecek olursak yani ortalama olarak 2000-2200 lira civarında bir yurt dışı satış fiyatı var. Pek tabii ki bu Türkiye'ye geldiği takdirde bu fiyatlarda satılmayacaktır. Muhtemelen üzerine gümrük vergileri, A vergileri, B vergileri derken bu robot süpürgenin fiyatı da 3500 liraya kadar çıkacaktır. Peki bu robot süpürgeyi ultra thin yapan özellikler ve içeriğinde barındırdığı teknolojiler neler? Şimdi ultra thin demelerinin sebebi robot süpürgenin şu an piyasada satılan modellerden gerçekten çok alçak bir boyuta sahip olması. Normalde robot süpürgelerinin en küçüğü şu an piyasada biliyorsunuz ki 8 santim civarında, daha doğrusu ortalamalar bu civarlarda. Ancak Xiaomi bu çıkarttığı model ile yüksekliği 5.5 santime düşürmüş durumda. Normalde evlerimizdeki eşyaların altına 8 santim bile kolaylıkla girebiliyorken bu 5.5 santimlik cihaz gerçekten çok kısa bir cihaz olmuş. Peki neden böyle yapmışlar? Çin'de bir araştırma yapılmış. Bu araştırmanın sonucunda insanların robot süpürgelerin yüksekliğinden yana şikayet ettiği ortaya çıkmış. Bunun da sebebi şuymuş: Çin'deki ortalama eşyaların yüksekliği 7 santim civarındaymış. Yani bu beyaz eşyaların, örnek veriyorum, beyaz eşyaların demeyeyim, çok özür diliyorum, koltukların, mobilyaların yüksekliği ortalama olarak 7 santim yüksekliğindeymiş. Xiaomi de bunun üzerine 5.5 santim yüksekliğinde bir cihaz çıkartmış. Bu cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak, cihazın normal şu an piyasada satılan robot süpürgelerden biraz düşük olarak 2000 PA'lık bir emiş gücü var. 2000 PA'yı aslında çok da küçümsememek gerekiyor. 5.5 santim yüksekliğindeki bir robot süpürge için bence gerçekten güzel bir özellik. Ayrıca robot süpürgenin 3200 miliamperlik bir bataryası var. Bu da robot süpürgenin gerçekten tek şarj ile yaklaşık bir 150-180 dakika civarında çalışma süresi sunacağını gösteriyor. Bunun haricinde robot süpürge hem ıslak hem de kuru alan temizliği yapabiliyor. Yani bu robot süpürgenin içerisinde hem paspas hem de ıslak değil de kuru temizleme işlemi yapılabilmekte. Paket içeriğinden 2 tane toz haznesi çıkmakta. Bu toz haznelerinden bir tanesi 500, diğeri de 200 mililitreye 220 mililitrelik su hazne kapasitesiyle birlikte sizlere sunuluyor. Yani paket içeriğinden isterseniz 500 mililitrelik dev bir toz haznesi, altına takıyorsunuz, ıslak bir aparat yok. Ya da isterseniz hem toz hem de altında mop taktığınızda ıslanmasına yarayacak ikisinin combo olarak satıldığı, daha doğrusu combo olarak bulunduğu bir hazne size gönderiliyor. Ayrıca bu robot süpürgenin sağ ön tarafında da bir tane yan fırça var. Normal standart şu an piyasadaki gördüğümüz robot süpürgelere hemen hemen çok benziyor denilebilir. Peki bu robot süpürge haritalamayı nasıl sağlıyor ve evin ortamını nasıl keşfediyor? Size bunlardan bahsedeceğim. Robot süpürgenin daha önceki görmüş olduğumuz modellerdeki gibi bir lidar sensörü yok. Yani robot süpürgenin üstünde yüksekliğini artıracak bir lidar sensörü yok. Haritalamasını lidar sensörler yardımıyla yapmıyor. Bu robot süpürge haritalama işlemini önündeki 3 boyutlu görsel sağlayan kamera vasıtasıyla ve pek tabii ki sensörleri vasıtasıyla yapıyor. Gerçek zamanlı konumlama kullanarak robot süpürge evi birkaç temizlik sonrasında haritalandırıyor ve bu harita vasıtasıyla odaları istediğiniz şekilde bölümlendirip isimlendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla kullanmış olduğumuz şu an Mijia 1C modeliyle hemen hemen aynı haritalama özelliklerine sahip. Kullanımı yine Mi Home uygulaması üzerinden gerçekleşiyor. Ayrıca Google Asistan ile yine kullanılabiliyor. Yani sesli komut vasıtasıyla bu robot süpürgeyi de kontrol edebiliyorsunuz. Sesli kontrolle robot süpürgenizi nasıl kontrol ettiğinizi de bir videoda anlattım. Onun da linkini sağ üst köşeye kartlar kısmına ekliyorum. İsterseniz onu da inceleyebilirsiniz. Ve robot süpürgede kullanılmış yeni bir teknoloji var. Robot süpürgenin sağa sola çarpmasını engellemek için
terlik kadar küçük ve hafif nesneleri bile tespit edip gördüğü takdirde yönünü değiştirmesine yarayan, yani bu algılamayı sağlayan bir teknoloji içine yerleştirilmiş. Yani bu robot süpürge değil duvar önüne bir terlik bile çıkmış olsa buna çarpmıyor, iteklemeye de çalışmıyor. Gördüğü gibi yönünü değiştiriyor ve yoluna devam ediyor. Yani herhangi bir şeye çarpma gibi bir lüksü kesinlikle yok. Bu robot süpürgede çarpma gibi bir olay gerçekten yaşanmıyor. Söylediğim gibi geçtiğimiz günlerde, yani son 2-3 gün içerisinde Çin'de satışa sunuldu. Ulusal pazarlara da açılması yakın tarihli olarak planlandığı görülmekte. Peki Türkiye'ye gelirse ortalama olarak fiyatı ne olur, size tahminlerimi söyleyeyim. Yurt dışındaki fiyatı Türk lirası karşılığı 2000 lira civarında ise muhtemelen Türkiye'ye geliş fiyatı da 2700 ile 3000 TL arasında olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ki ben bununla ilgili net bir şey söyleyemem. Sadece benim tahminim 2700-3000 TL arasında bir fiyata sahip olacak muhtemelen. Peki bu robot süpürgenin emiş gücü nasıl? 2000 Pascal olduğunu söylemiştim. Bu robot süpürgenin 2000 Pascal'lık emiş gücünü 4 farklı kademede kontrol edebiliyorsunuz. Bizim kullandığımız gibi sessiz, standart, güçlü ve ultra güçlü olarak 4 tane emiş gücü seçeneği var. Bunlar tabii ki en yüksek modda seçtiğiniz takdirde, kullandığınız takdirde şarj ömrünü olabildiğince düşürecektir. Yani maksimum sürede çalışmayacak da onun yarısı kadar bir sürede çalışacak ama 2000 Pascal'lık emiş gücünü de bu ultra güçlü, süper güçlü emiş gücü sayesinde gerçekleştiriyor olacak. Cihazın ağırlığına gelecek olursak herhangi bir bilgi verilmemiş durumda. Yükseklik olarak dediğim gibi 5,5 santim, fakat normal robot süpürgelerden farklı bir büyüklüğe sahip değil. Sadece yüksekliği düşük ama çap olarak diğer kullanılan robot süpürgelerle hemen hemen aynı. Sadece çok kısa bir farklılığı var. Onun haricinde robot süpürgenin görüntüsü bakımından diğerlerinden pek bir farkı bulunmamakta. Aynı şekilde muplama özelliğinde de 3 farklı seçenek mevcut. Su damlatma kapasitesini bu özellik sayesinde 3 farklı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Düşük su, orta veya yüksek su damlatma seviyesiyle mopa uygulanacak su seviyesini de seçebiliyorsunuz. İçinde kullanılan fırçasız motor sayesinde robot süpürge emişini gerçekleştiriyor ve içerisindeki hazneye dolan tozun ardından HEPA filtreden hava geçerek arkasındaki egzozdan çıkışını sağlıyor. Yani bu modelde de HEPA filtre kullanılmış durumda. Xiaomi hiçbir şekilde robot süpürgelerinde HEPA filtreden vazgeçmiyor. Bu gerçekten beğendiğim bir özellik. Xiaomi'nin bahsettiğim modeli bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şayet kanalıma hala abone değilseniz de abone ol tuşunu kullanarak abone olabilirsiniz. Bu arada bu videoyu bir önceki videoda tanıttığım yeni aldığım telefonla, yani Oppo Reno 5 Lite modeliyle çektim. Şayet videonun çözünürlüğü sizin için iyi göründüyse, açıkçası ben şu an çekildiği için nasıl göründüğünü anlayamıyorum. Eğer görüntü kalitesi iyi ise yorumlar kısmından bana belirtmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.